Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi efendim bugün size Ertuğrul Fırkateyni'nden bahsedeceğim. Daha önce Kurtuluş Vapuru'ndan bahsettim. Şimdi de Ertuğrul Fırkateyni'nden bahsedeceğim. Devamında bir gemiden daha bahsedeceğim sizlere. Şimdi neden bu üç gemiyi referans alıyoruz? Neden bu üç gemi üzerinde duruyoruz efendim? Çünkü şu anda mevcut Mavi Vatan dediğimiz muasır ekonomik bölge için tarihsel süreçte neler yaşandı, neler oldu? Biraz bunlardan bahsedelim. Acaba tarih tekerrürden ibaret mi? Bugün de benzer ayak oyunları mı oynanıyor? Benzer şeyler mi yaşanıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Efendim çok ciddi entrikalar dönmüştü o dönemde. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Öncelikle fırkateyne geçmeden önce 16. yüzyılda Osmanlı Devleti coğrafi olarak Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 3 kıtanın bağlantı noktasını teşkil ediyordu ve bağlantı noktasında bulunuyordu. Bu önemliydi. Ticaret sisteminin merkezi konumunda yer alıyordu. Doğu dünyası ile etkileşim halinde olmuş ve 17. asrın sonlarına ulaşan sınırları ile eski dünya denilen mekanında sahibi ve hakimi durumunda olmuştu. Dünya ile bu etkileşimi sayesinde aslında Batı'nın kimliksel şekillenmesinde önemli bir yer tutmuştur, önemli bir asli unsuru oluşturmuştur. Bu etkileşim zamanla Batı'nın dünya politikasında jeopolitik asli unsur olan Osmanlı coğrafyasını elde etme şeklinde edilgen bir unsur haline almıştı. Kabaca 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü ülkesi konumundaydı. Fakat bu güçlü konumuna rağmen uzun süre devam ettirdiği Avrupa'daki güç mücadelesini karışmama, izolasyon temelli bir dış politika izlemiş ve bu dış politikasını 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde terk etmek durumunda kalmıştır. Çünkü 18. yüzyılın sonlarında dünyada ciddi bir değişim söz konusudur. Fransız ihtilali, devamında sanayi devrimi gibi değişimlere karşı koyamamıştır Osmanlı Devleti. Zaten söz konusu dünyada genelinde tezahür eden bu değişime dönemin Osmanlısı dahil hiçbir devletin direnme gücü yoktu. Değişime karşı koyamazsınız efendim. Değişim her halükarda devam eder. Değişimin karşısında hiçbir devlet duramaz. Burada önemli olan değişime adapte olabilmektir. Değişime ayak uydurabilmektir mühim olan. Bireysel olarak da bu böyledir. Ailesel olarak da bu böyledir. Devletler olarak da, şirketler olarak da bu böyledir. Eğer değişime adapte olamazsanız sistem içerisinde erirsiniz. Bu önemli bir nokta bizim için. Dolayısıyla dönemin Osmanlı Devleti de bu değişime karşı koyamamıştır. Haliyle bu dönemde Osmanlı Devleti de uluslararası ilişkiler alanında Batı kaidelerini takip etmek durumunda kalmıştı. Batı kaidelerini takip etmek durumunda kalan dönemin siyasi konjektürü içerisinde Osmanlı Devleti yurt dışında kalıcı elçilikler açmaya başladı. Kalıcı elçiliklere personeller gönderilmeye başlandı. Öte taraftan uluslararası sularda da varlığını ortaya koydu. Aynı dönemde muasır ekonomik bölge kapsamında donanma gemilerinden uluslararası sularda bulunan Osmanlı filolarına gemi tefrik edildiğinde izlenen seyir güzergahları ile de uluslararası ilişkiler kapsamında önemli şekilde yararlanılmıştı bu gemilerden efendim. 18. yüzyılda varlığını ortaya koyan, güçsüz kabul edilen ve dünya devletleri tarafından da topraklarına coğrafi açıdan elde etme politikası izlediği Osmanlı Devleti bu görünümüne rağmen denizlerde varlığını göstermeye devam etmiştir. Denizlerden kendisini çekmemiştir efendim. Bu önemlidir. Osmanlı Devleti açısından, yani son dönem Osmanlı açısından önemlidir. Ekonomik anlamda da önemlidir, sosyal anlamda da, siyasi anlamda da önemlidir. Şimdi efendim dönemin siyasi konjektürü çerçevesinde imparatorluklar o dönemde bir taraftan gard alırken, çünkü zayıflayan ülkeler
zayıflayan ülkelerin topraklarına çökme politikası izleyen daha güçlü devletler söz konusu. Dolayısıyla ittifaklar oluşmaya başlıyor, dostluklar oluşmaya başlıyor. Dostluklar oluşurken bir taraftan devletler gard alıyor diğer devletlere karşı. Böyle bir ortamda söz konusu dostluklardan bir tanesi de Osmanlı Devleti ile Japonya arasında gelişmiştir efendim. Osmanlı Devleti ve Japonya'nın dönemin hegemon gücü olan İngiltere ile ilişkileri de benzerlik gösteriyordu. Dolayısıyla dostluk kurmalarının altında bir taraftan da menfi bir durumda söz konusuydu. Neden benzerlik gösteriyordu? Birlikte serbest ticaret anlayışını tüm dünyaya yayan İngiltere, Osmanlı Devleti ile 1838 yılında Balta Limanı Anlaşması'nı ve Çin ile 1842 yılında Nanking Anlaşması'nı yapmıştı İngiltere efendim. Ayrıca AB'nin Japonya ile 1858 yılında yaptığı Konagawa Anlaşması'ndan sonra İngiltere'de benzeri bir anlaşma yaparak Japonya'yı tarihsel süreçte kurguladığı dünya sistemine entegre etmeyi başarmıştı. Aslında burada Japonya İngiltere'ye teslim olduğu için tarihsel süreçte kurgulanan o dünya sistemine entegre olmayı başarmış bir devlet değildir. Yani İngiltere'ye teslim olarak bunu yapmamıştır. İngiltere'nin ona yaptığı anlaşma tekliflerini iyi yöneterek bu noktaya gelmiştir aslında. Yani o dönemde Japonya'da bu süreci iyi yönetmiştir. İngiltere ile menfi çıkarları doğrultusunda kurguladığı anlaşmalar neticesinde dünya sistemine entegre olmayı başarmıştır. Bu anlaşmalar efendim kendi içerisinde farklılıklar göstermiş olsa da sömürgecilik anlayışı temelindeki hegemonik sistem mantığı ile kurgulandığı için temelde benzerlik gösteriyorlar. Şimdi sömürgecilik temelinde kurgulandığı için bu anlaşmalar aslında işin içerisinde İngiltere var. Yani hangi taşı kaldırsanız içinde İngiltere'yi görüyorsunuz. İngiltere'nin parmağının olmadığı bir iş çok da fazla göremiyorsunuz. O dönemde de böyle bir konjektürel yapı söz konusu idi. Bu minvalde efendim muasır ekonomik bölge kapsamında 1871 yılında Japonya Devleti de Osmanlı Devleti'ne bir dostluk anlaşması teklif eder, bir dostluk anlaşması önermiştir. Söz konusu teklif karşısında 2. Abdülhamit düşüncelerini 1875 yılında İstanbul'a liman ziyareti yapan S2 Bahriye öğrencilerini taşıyan Japon gemisi komutanına bizzat iletmiştir 2. Abdülhamit. Olumlu bakıyordu. Daha sonra 1881 yılında İstanbul'a gelen Japon elçi vasıtasıyla bu konu bir kez daha gündeme gelmiştir. Japon İmparatoru Prens Komatsu'ya İstanbul ziyareti esnasında gösterilen yakın alakaya teşekkür etmek üzere ertesi yıl Japon hükümeti Sultan Abdülhamit'e büyük krizantem nişanını takdim eder. Sultan da Japon İmparatoruna bir nişan vermek ve iadeyi ziyarette bulunmak üzere Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisinin Japonya'ya gönderilmesine karar verir. Bu bir teşekkür ziyaretidir. Bu bir iadeyi ziyaret olarak kabul edilir. Daha sonra efendim alınan kararla Uzak Doğu seferini gerçekleştirecek olan gemi Osmanlı donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni olmuştur. Her ne kadar o dönemde Osmanlı Devleti'nin 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte donanması denizlerden çekilen bir devlet görünümüne bürünse de Ertuğrul Fırkateyni'nin Uzak Doğu seferine gönderilmesi ayrı bir yer tutmaktadır. Çünkü Ertuğrul Fırkateyni bu seyre sınır savunması stratejisine temel alan algılamanın dışında hareket ortaya koyarak gönderilmek isteniyordu. Bu önemliydi. Bir dostluk anlaşması için gidiyordu aslında Ertuğrul Fırkateyni. Takvim yaprakları 1889'u gösterdiğinde Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya seyre gönderilmek üzere hazırlıklarına başlanmıştı efendim. Ertuğrul Fırkateyni 19 Ekim 1863 tarihinde Tersane-i Amire'de Padişah Abdülaziz'in katılımıyla denize indirilmiş,
1864'te İngiltere'de monte edilmiş, 1865 yılında İstanbul'a dönmüştü. Efendim, Ertuğrul'un Japonya'ya gönderilmesi konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmış ve dönemin teknik heyeti tarafından gemi incelenerek bir rapor hazırlanmıştı. Bu rapora göre fırkateyn'in Japonya sularına kadar gidip dönmesi ve Osmanlı saltanatının büyüklüğünün delili olan büyük şanını yükseltmek için Osmanlı'nın zafer alameti sancağının uzak doğu sularında tam bir başarıyla dalgalanmasına vasıta olabilecek bir duruma sahip olduğunu, büyük bir şükran ve memnuniyetle görüldüğünü arz ederiz ifadesi kullanılmıştır bu raporda. Bu raporun olumlu olmasının neticesinde Ertuğrul Fırkateyn'i seyir planı doğuda Osmanlı Devleti'nin sancağını göstermek amacıyla Süveyş, Aden, Bombay, Kolombo, Singapur, Saigon ve Hong Kong gibi limanları öncelikle alarak değerlendirerek Kızıldeniz, buradan da Hint Okyanusu ve Japonya sularına kadar bu suları kapsayacak şekilde hazırlıklarına başlanmıştı. Şimdi hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Şubat 1888 tarihli tezkere kararıyla Bahriye Mektebi öğrencilerinin denizde teorik bilgilerini kullanmayı öğrenmeleri için donanmayla birlikte bir eğitim gemisi, 61 subay memur, 548 erbaş olmak üzere toplam 609 kişilik mürettebat ile Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Japon sularına gönderilmek üzere bir tezkere kararı çıkartılmıştı Ertuğrul için. Ertuğrul 14 Temmuz 1889 tarihinde İstanbul'dan ileri hareketle Marmaris Limanı'na uğramış, oradan Port Said'de bir günlük liman ziyareti yaparak Süveyş kanalına doğru harekete geçmişti. Süveyş kanalında yaşanan iki talihsiz kaza sonucu 12 gün gemi havuza alınmış ve onarıldıktan sonra 23 Eylül 1889 tarihinde ileri harekete geçmişti. Süveyş'ten ayrılan Ertuğrul Fırkateyn'i Cidde Limanı'nı ziyaret ettikten sonra 7 Ekim 1889 tarihinde Aden Limanı'na ulaşmıştı. Yaşanan bu küçük çaplı kaza gemiyi yıldırmamış, gemi yoluna devam etmişti. Kayıtlara ve raporlara göre, harp tarihi raporlarına göre Cidde ve Aden limanlarında Osmanlı halkı tarafından Ertuğrul Fırkateyn'i büyük bir coşkuyla karşılanmıştı efendim. Yine harp tarihi kayıtlarına göre Bombay ve Kolombo'da 30.000'den fazla Müslüman halk gemiyi ziyarete gelmişti o dönemde ve süreçte. Kolombo ve Bombay limanlarına ziyaretler gerçekleştirildikten sonra 8 Kasım 1889 tarihinde Singapur'a doğru yola çıkmış Ertuğrul ve 15 Kasım 1889 tarihinde Singapur'da konaklamıştı. Ertuğrul makine gücünün yanı sıra yelken gücüne de ihtiyaç duyduğu için Singapur'da uygun hava ve deniz koşullarını yakalamak için 4 ay limanda bekletilmişti. Geminin limanda bekletilmesinden dolayı yabancı basında arıza yaptığı yönünde haberler çıkmıştı. Lakin İstanbul basını tarafından bu haberler yalanlanarak geminin Singapur limanında kalma sebebinin gerekli ikmalin tamamlanması ve yelkenlerin kullanılması için uygun hava koşullarının beklenilmesi olduğu ifade edilmişti ve İstanbul basını bu haberi yalanlamıştı aslında. Ertuğrul Fırkateyn'i aynı şekilde 22 Mart 1890 tarihinde Singapur'dan ileri harekete geçmiş, Fransız sömürgesi Saigon'a, buradan 26 Nisan'da İngiliz sömürgesi Hong Kong'a ulaşmıştır. Buradan hareketle Fuchu, Nagasaki, Kobe limanlarına da uğradıktan sonra seyrin son durağı olan Yokohama limanına 7 Haziran 1890 tarihinde ulaşmayı başarmıştır Ertuğrul. Ertuğrul Fırkateyn'i yaklaşma sularında Japon, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemiler tarafından karşılanarak limana giriş yapmıştı. Geminin birinci kaptanı Osman Paşa
karşılama töreninde Japonya İmparatoruna Padişah II. Abdülhamit'in gönderdiği mektup ve imtiyaz nişanını takdim etmişti. Ertuğrul Fırkateyni o dönemde Yokohama'da bulunduğu zaman zarfı içerisinde İngiliz ve Japon denizcilerin düzenlediği yarışlarda da üstün başarılar elde etmişti efendim. Aynı şekilde Osman Paşa aynı zamanda bölgede diplomatik temsilciliklerle ikili görüşmelerde de bulunmuştu. Yine aynı şekilde komuta heyetiyle birlikte sarayda Japon kralın verdiği özel davete de katılmışlardır. Bu da önemlidir o dönemki Osmanlı Devleti açısından. Ertuğrul Fırkateyni'nin 14 Temmuz 1889 tarihinde başlayan ve 6 ay olarak planlanan seyir süresi 11 ay sürmüştür efendim. Japonya'daki görevini başarıyla tamamlayan Ertuğrul Fırkateyni için Bahriye Nezareti tarafından 14 Haziran 1890 tarihli yazıyla İstanbul'a intikal emri verilmişti. Ve harekete geçilmek üzere uygun hava koşulları beklenmiş, dönüşe geçilmek üzere seyir güzergahı hazırlanmıştı. Lakin bu esnada bölgede varlığını sürdüren kolera salgını gemiye sirayet etmişti. Gemi personelinden 37 kişi koleraya yakalanmış ve 13 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıpların artması endişesiyle Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama limanından ayrılmıştı. Hareketin ikinci günü öğlen saatleri rüzgar şiddetini arttırmaya başlamıştı. Şiddetli rüzgar öğlenden sonra tayfuna dönüşmüştü. Kushimato köyündeki Oshima burnuna mesafenin 10 mil olduğu belirtiliyor. 10 mil olduğu kayıtlara geçmişti. Koşuma fenoli görünüyordu ancak rüzgar şiddetini arttırmaya devam ediyordu ve ardından şiddetli rüzgarın ardından korkunç bir gürültü duyuldu ve ardından derin bir sessizlik. Yokohama'dan Kobe'ye ilerlerken 16 Eylül günü Ertuğrul Fırkateyni kayalıklara çarparak batmıştı. Fırkateynin bizim için önemli misyonu burada devreye giriyor efendim. Önemlidir. Bizim için Ertuğrul Fırkateyni'nin tarihi misyonu ve amacı tabii ki de görünenin dışındaydı. Neydi peki efendim Ertuğrul Fırkateyni'nin asli görevi? 1880'lerin yarısından 1890'lara kadar olan dönem Osmanlı düz siyasetinin değişim evresi olarak kabul edilir birçok tarihçi tarafından. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Bu değişim döneminde Sultan II. Abdülhamid'in İngiltere diplomasisine son vererek kendi düz politikasını yürütmeye başlamıştı. Padişahın İngilizlere olan güvensizliğini değiştirilmez hale getiren olay ise 1882'de İngiltere'nin Mısır'ı işgali olmuştu. Bu olaydan sonra İngiltere Abdülhamit için Rusya'dan daha tehlikeli bir düşman haline gelmişti. İngiltere gibi kendi sömürgeleri içerisinde çok sayıda Müslüman nüfus barındıran büyük devletler Abdülhamit'in uyguladığı bu düz politikadan da aynı zamanda rahatsızlardı efendim. Bu rahatsızlıkların başında da hilafet meselesi geliyordu. Hilafet meselesi İngilizler için ayrıca bir önem arz ediyordu. Çünkü İslam coğrafyasını kontrol altına alabilmenin önündeki tek engel olarak Osmanlı Devleti'ni görüyorlardı. Bundan dolayı o dönemde Hindistan'da koloni kuran İngiltere için hilafetin yanı sıra İslam siyaseti de oldukça mühim bir konu olmuştu. Bu düşünce üzere İngilizler Osmanlı hilafetinin meşru olmadığı iddiasıyla Arap hilafetini öne çıkarmışlardır. Arap hilafeti kampanyası başlatıp desteklemişlerdir. Gazetelerden bunu yapmışlardır. Dönemin İngiliz basını Osmanlı aleyhine kampanya başlatmıştı. Özellikle de Abdülhamit'e İngilizlerin bu davranışlarına karşılık vermek üzere fırsat kolluyordu o dönemde. Abdülhamit de bunu İngilizlerin yanına bırakma taraftarı değildi. Yani İngilizlerin bu politikasına karşıt bir politika oluşturmaya çalışıyor. Özellikle de bu sırada İngiltere ise Asya'da 150 milyon Müslüman idaresi altında
tutuyordu. Görünürde Abdülhamit'in resmi maksadının Japonya'ya elçi gönderilmesi ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinin talimi, stajı olduğunu ifade etmiş olsa da haritaya bakıldığında anlaşılıyor ki Ertuğrul Fırkateyni Süveyş, Aden, Bombay, Kolombo ve Singapur gibi propaganda yapmak için en stratejik limanlara uğramıştı. Şimdi İngiltere'nin Osmanlı aleyhine açmış olduğu hilafet kampanyasına bu konuda Ertuğrul Fırkateyni'nin büyük katkıda bulunduğu Osman Paşa'nın Singapur'dan İstanbul'a çektiği telgraftan da anlaşılmaktadır. Daha önce belirttiğim gibi 30 bin Müslüman gemiyi ziyaret etmiştir. Ertuğrul Fırkateyni uğramış olduğu her limanda kabul görmüş ve sevinç gösterileriyle karşılanmıştı. Şimdi efendim unutulmamalıdır ki Osmanlı'dan gelen kadim devlet geleneğiyle birlikte Ertuğrul bugün dahi aynı sevinç gösterilerine mazhar olacak şekilde buradan Kızıldeniz'e kadar ulaşır. Bugün dahi efendim selam vererek Kızıldeniz'e kadar ulaşabiliriz. Keyifli bir sohbetti bizim için. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ilginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.